Merhabalar. Bu videoda Clipper yazılımına birden fazla yazıcıyı nasıl ekleyeceğiz bunu göreceğiz. İyi seyirler. Şimdi burada gördüğünüz gibi bakın Clipper yazılımında şöyle yazıcılara tıkladığımda yazıcıya geç diyorum. Kontrol paneline geldim. Şu an ikinci yazıcıdayım. Şuradan da değiştirebiliyorum. Üçüncü yazıcıya geç, dördüncü yazıcıya geç diyebiliyorum. Şöyle yazıcılar menüsüne geldiğimde bakın burada 4 tane yazıcının eklenmiş olduğunu ve bunları ayrı ayrı kontrol edebildiğimi görüyorum. Bu videoda da zaten bunu nasıl yapabildiğimize bakacağız. Şimdi hemen hızlıca şuradan terminal ekranına geçelim ve Clipper yapılandırma ekranımıza geçelim. Şimdi uzak masaüstü bağlantısı yaptığım için birazcık kasıyor. O yüzden şu pencereyi şimdilik kapatacağım. Evet, Chrome ekranını kapattım. Şimdi öncelikle Clipper ekranının versiyon 6'sı yayınlanmıştı. Biz buradan devam etmiştik. Bir önceki videoda Raspberry Pi cihazımıza Clipper yazılımını nasıl yükleyeceğimizden bahsetmiştik. Burada da Clipper yükleme yardımcısının versiyon 6'sının çıktığından bahsetmiştik. Biz oradan devam etmiştik o videoda. Bu videoda da yine aynı şekilde buradan devam edelim. Bir dedim. Evet, şu an buradan baktığım zaman bakın 4 tane Clipper, 4 tane Moonraker ve Mainsail'in kurulu olduğunu görüyorum. Crown Stack kurulu fakat Crown Stack hakkında birkaç önemli detay var. Bunu da videonun ilerleyen kısımlarında söyleyeceğim. Şimdi bu aşamada yapacağımız ilk işlem bu kurduğumuz yazılımları kaldırmak olacak. Yani öncelikle kaldıracağız, daha sonra yeniden nasıl yükleyeceğimizi anlatacağım. Bu videoda hem Clipper yazılımını kaldırmayı göreceğiz hem de yeniden yüklemeyi göreceğiz. Peki buna neden ihtiyaç duyuyoruz? Yani bizim önceden Raspberry Pi 5 cihazımız olsun veya herhangi bir laptopumuz olsun bir tane yazıcımız vardı. Bu yazıcıyı kontrol ediyorduk ama Clipper'ımızda tek yazıcıya göre yapılandırdık. Daha sonra ikinci bir yazıcı daha aldık. Bu ikinci yazıcıyı eklemek için mecburen önceki yüklemiş olduğumuz Clipper yazılımını kaldırmamız gerekiyor. Tabi bu Clipper'ı kaldırırken ayarlarımızı kaydederek kaldıralım çünkü onlar da silinecek. O yüzden kaldırma işlemini nasıl yapacağımızı da bilmemiz gerekiyor. Hemen geldim. Bakın burada silme işleminin numarası 3 olarak görünüyor. 3 dedim. Enter'a bastım. Neyi kaldıracağım? Öncelikle Clipper'ı kaldırayım. 1 dedim. Bakın burada Clipper'ın kaldıracağım seçeneklerinden bahsediyor bana. Bunların hepsini kaldırmak istiyorum. Öncelikle 1 diyorum. Bakın birinci kısma bir OK koydu. 2 dedim. 3 dedim. Hepsini işaretledim. Daha sonra C tuşuna basıyorum ve Enter diyorum. Şimdi Clipper'ın 4 tane örneği vardı. Hangisini sileceğimi soruyor bana. Hepsini silmek istiyorum diyorum. Bunun için de A tuşuna basıyorum. Enter diyorum. Hemen kontrolünü yapalım. Back dedim. Geriye gittim. Bir daha geriye gittim. Bakın artık Clipper kurulu değil diyor. Aynı işlemleri Moonraker ve Mainsail için de yapacağız. Hemen geldim. 3 dedim. Moonraker'ı kaldıracağız. 2 dedim. Daha sonra seçimlerimi yapacağım. 1, 2, 3, 4. C tuşuna bastım. Enter dedim. Burada da yine hepsini silmek istediğim için A yazdım. Enter dedim. Evet. Hazır silme ekranındayken Mainsail'i de silelim. 3 dedim. 1, 2, 3 seçimlerimi yaptım. Komple. Continue dedim. Evet. Bakın yukarıda Mainsail kaldırma işlemi tamamlandı diyor. Seçimlerimi yaptım ve kaldırdım. Hemen bir ekran geriye gidiyorum. Neyi kaldıracağız? Cronust'ı kaldıralım. 6 dedim. Enter. Kaldırmak istiyor musunuz diyor. Tabii yanlış tuşa bastık. 6 dedim. Burada no yazıyordu. Sildim. Yes dedim. Enter dedim. Yes dedim. Ve tekrar ana ekrana geçelim. Bakın şu anda hiçbir şey kurulu değil. Yani Clipper, Moonraker, Mainsail, Cronust hiçbir tanesi kurulu değil. Şimdi yeniden kurmaya başlayacağız. Bizim install ekranımız yani kurulum ekranımız 1 numaradaydı. 1 yazdım. Enter dedim. Kuracağız. Neyi kuracağız? Clipper kuracağız. 1 dedim. Enter dedim. Bakın şu an bana diyor ki kaç tane yazıcı kontrol edeceksin? Yani kaç tane Clipper örneği istiyorsun diye soruyor burada. Ben 4 tane yazıcım olduğunu varsayıyorum. Siz de 2 tanesi 2 diyeceksiniz ve buna göre buradan yazıcıyı seçeceğiz. Yani yazıcı adedini buradan gireceğiz. 4 tane dedim. Şimdi default olarak eğer buraya herhangi bir şey yazmazsak tek yazıcıyı kontrol edeceğimizi düşünerek ona göre devam ediyor. Yani burada sehven enter dediniz ve bu aşamayı atladınız. Ne yapacaksınız? Clipper'ı kaldıracaksınız. Tekrar bu sayfadan yeniden yüklemesini yapacaksınız. Evet, devam edelim. 4 dedim. Enter dedim. Burada diyor ki yazıcılarına isim vermek ister misin? Evet dedim. Şimdi birinci yazıcı ismi Printer 1, Printer 2, Printer 3 ve Printer 4 isimlerini bu şekilde verdim. Yine aynı şekilde yani normal tek yazıcı için kurulumda da bunu soruyordu bize. Printer CFG örneklerini ister misin diyor. Yani yazıcılar için oluşturulmuş olan Printer CFG örneklerini ister misin diyor. Yes diyelim. Devam edelim. Şimdi Clipper örneklerini artık indiriyor. Yani 4 yazıcı için bize Clipper örneğini kuracak.
Evet, kurulum tamamlandı. Şimdi yukarıya çıkıyorum. Bakın, Example Printer CFG Printer 4 için data config dosyasını oluşturmuş. Printer 3 için de oluşturmuş. Bu şekilde bakın Printer 2 oluşturmuş. Ben örneklerin gerçekten doğru yüklenip yüklenmediğini bir kontrol etmek istiyorum. B dedim, bir geriye gittim. Bakın 4 tane Clipper örneği kurulmuş. Sırada Moonraker'ı kuracağız. Moonraker bildiğiniz gibi Clipper ve Mainsail arasında ya da web arayüzü arasında diyelim. Çünkü burada Fluid de var. Fluid tercih edenler de olabilir. Moonraker, Clipper ve web arayüzü arasında işlem yapan, bu ikisini birbirine bağlayan bir araç. O yüzden Moonraker'ı da kuracağız. Hemen install menüsüne, yani kurulum menüsüne geçeceğim. 1 dedim, enter. Ne kuracağız? Moonraker. 2'ye bastım. Evet dedim. Bakın burada 4 tane yazıcının algılandığını, hangisine Moonraker kuracağımızı soruyor. Eğer ben buradan 1, 2, 3, 4 diye herhangi bir seçim yaparsam seçmiş olduğum yazıcı için Moonraker örneğini kuracak. Tamam mı? Bakın burası önemli. Daha sonrasında diğer yazıcılarımı ben eklemeye çalıştığımda Moonraker örneği olmadığı için tekrar yeniden yüklemem gerekecek. Buraya dikkat ediyoruz ve burada görünen tüm yazıcılarım için A'ya basmam gerekiyor. Yani bakın burada hepsini seç. A diyor. A'ya bastım. Enter dedim. Burada da yine Moonraker örnekleri indirilsin mi diyor. Bunu da indirelim. Evet dedik ve şu an kurulum başladı. Evet, şu an kurulumlar tamamlandı. Bakın şurası bizim için önemli. Printer 1 için 7125 portu, 2 için 7126, 27, 28 portlarını eklediğini söylüyor. Yani biz burayı yazıcılarımıza eklerken kullanacağız. Hangi yazıcıya hangi portu eklediğini buradan kontrol edeceğiz. Şimdi burayı bir kopyalayalım. Şöyle kopyala dedim. Masa üstüne sağ tıkladım. Yeni dosya dedim. Tamam dedim. Bunun içerisine yapıştırdım. Bunu daha sonra kullanacağız. Hatta bu şöyle aşağıda dursun. Evet. Burayı da yine kontrol etmek istersek bekledim. Gördüğünüz gibi 4 tane de Moonraker örneği kurulmuş. Şimdi Mainsail'i kuralım. 1 dedim. Mainsail için 3 yazdım. Config dosyalarını indirsin. Evet. Default olarak portu 80 portunu kullanacağını söylüyor. Tamam, bizim için sorun yok. Evet. Mainsail de kuruldu. Şimdi Cronust'ı kuralım. Cronust da bizim web kameramız için olacak. Burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Burayı da zaten kurulum esnasında anlatıyor olacağım. 8 yazdım. Enter dedim. Bakın burada bir uyarıyla karşılaştık. Burada diyor ki birden fazla yazıcının kurulu olduğu algılandı. Fakat Cronust çoklu kullanımlar için tasarlanmadı diyor. Yine de devam etmek istiyor musun? Yani bu da bize şunu gösteriyor. Zaten Raspberry Pi 5 gibi bir cihazda 4 tane yazıcıyı kontrol ediyorsanız 4 tane USB portu var. 4'ünü de dolduracaksınız anlamına geliyor. Burada web kamerası ekleyemeyeceksiniz. Fakat herhangi bir bilgisayarda işte 6 tane USB portu varsa ve biz bu bilgisayardan Clipper yazılımını çalıştırıyorsak o zaman 2 tane de web kamerası ekleyebilme şansımız oluyor. İşte burada diyor ki 2 tane ekleyemeyeceksin, sadece bir tane ekleyebilirsin diyor. Biz bunu kabul ediyoruz. Artık bir şekilde ya yazıcımızın bir tanesini göreceğiz ya da koymuş olduğumuz web kamerasıyla ya da kamerayla tüm yazıcılarımızı görebiliyor hale getirebilmek gibi bir senaryomuz olsun. O yüzden yine de kurulumunu yapalım. Yes dedim. Devam ettim. Devam etmek istiyor musunuz dedi. Evet. Burada Enter'a basıyorum. Yes dedim. Şu an Cronust'ın kurulumu da başladı. Buraya da yes diyoruz. Cihazı yeniden başlatmak istiyor musunuz diyor. Yani Raspberry Pi cihazımızı yeniden başlatmak istiyor musun diyor. Aslında burada yeniden başlatsak iyi olacak. Fakat şimdi video bölünmesin diye ben burada no diyeceğim. Herhangi bir problemle karşılaşırsak yeniden başlatalım. Şimdi kurulumlarımızı kontrol edelim. Ana sayfaya geldim. Evet, istediğim her şey kuruldu. Yani 4 tane Clipper örneği, 4 tane Moonraker örneği, Mainsail ve Cronust kuruldu. Artık burayla işim bitti. Hemen şuradan web tarayıcımı açıyorum. Raspberry Pi cihazım 192.168.0.26 adresindeydi. Tıkladım. Bakın önceki halinde eklemiş olduğum için yazıcılarım burada gözüküyor. Aslında gelecek sayfa şu olacak. Bunların hepsini sileyim. Evet, böyle bir sayfa gelecek. İlk açtığımızda bu sayfayı göreceksiniz. Add printer diyeceğim. Yani yazıcı ekle diyeceğim. IP adresini yazacağım. Bunu kopyalayayım. Çünkü 4 tane yazıcı için bu işlemi yapacağız. İlk portumuz neydi? Evet, şimdi şuraya kaydetmiştik. Bunu açtık. Bakın printer 1 için 7125'ti. Daha sonra sırasıyla 26, 27, 28 olarak devam ediyor. 25 add printer dedim. Tekrar IP'yi yapıştırdım. 26 dedim. Yazıcı ekle dedim. Bakın ikinci yazıcım da geldi. Add printer IP adresini yapıştırdım. 27 dedim. Ekledim. Bakın geldi. Tekrar portu da 28 yaptım. Ekledim. Şimdi buradan 2 tanesinin ismini aldı. 2 tanesini almadı. Hangi yazıcıyla başlayacaksak bunu seçiyoruz. Hemen printer 1 dedim. Bakın printer 1 geldi. Şuradan printer
Printer 2'ye de geçebilirim veya şuradan yazıcılar bölümünden şu yazıcıya geçelim. Yazıcıyı seç dedim. Bakın bu yazıcı İngilizce olarak geldi. Bunun ayarını İngilizce olarak bırakalım. Şuradan 4'e geçelim. Dördüncünün ayarlarını yapalım. Buradan yazıcıma isim vereceğim. Printer 4 dedim. Şuradan da Türkçeyi seçtim. Dil olarak çıktım. Şimdi Printer 3'e geri döndüğümde yazıcıya geç dediğimde bakın o hala İngilizce. Yani burada yazıcıları farklı farklı ele aldığı için arayüz tasarımlarında istediğimiz gibi yapabiliyoruz. Hatta şurada bakın logolar var. Bunları zaten kanalımdaki Clipper kurulum videolarında görebilirsiniz. O videoları izlediğinizi varsayarak bunu anlattığımdan dolayı çok fazla üstünde durmuyorum. Tıkladım. Yazıcıya geçtim. Buradan da ayarlarını yapalım. Hemen geldim. Bu da 3. printer'dı. Şuradan Türkçeleştirelim bunu da. Daha sonra şuradan UI ayarlarına geldim. Bakın logonun rengini bunun şöyle sarı gibi bir şey yapalım. Şimdi printer 1, hatta şuradan komple gördünüz mü? İsmi de geldi ve logosu sarı oldu. Şuradan da logoyu bir değiştirelim. Mesela printer 2'deyiz şu anda. Bakın printer 2'yi seçtim. Hala yazıcılar ekranındayım ama şurada printer değişti. Bakın printer 1'e geçtim. Şurada printer 1 yazıyor. Buradan hemen geldim. UI ayarları dedim. Logoyu ne yapayım? Şöyle yeşil gibi bir şey olsun bununki de. Printer 2'ye geçtim. Bakın bununki de yeşil oldu. Yeşil, sarı. Şunu da mavi yapalım. Şöyle koyu bir mavi olsun. 4'e geçelim. Evet, gördüğünüz gibi bunlar da bu şekilde. Şimdi kameramızı ekleyelim. Geldim buraya. Tıkladım. Öncelikle Cronust'ın çalışıp çalışmadığına bakacağız. Şuraya tıkladım. Bakın burada Cronust yok. Cronust'ın aktif olabilmesi için bilgisayarımı yeniden başlatmam gerekiyor. Hemen şuradan kapattım. Şu ekranla işimiz bitti zaten. Burayı da kapattım. Şuradaki belgemizi de kapatalım. Kaydet dedik. Şuradan çık ve reboot dedim. Raspberry Pi cihazımız yeniden başladı. Şuradan Chrome'u çalıştırıyorum. IP adresimi yazdım ve Printer 1'den devam edeceğim. Şimdi baktığımda evet, Cronust artık çalışmaya başlamış. Buradan öncelikle makineye bir geleceğim. Printer CFG dosyasını açtım. Bakın şurada Devices kısmına tıkladım. USB cihazlarımın bir kontrolünü yapacağım. Evet, benim kameramı algılamış. Webcam C270 yazıyor. Ben Logitech C270 kamera bağladım. Buradan kameramın bağlı olup olmadığını kontrol ettim ve buradan çıktım. Şimdi geldim. Birinci yazıcıma ekleyeceğim kamerayı artık. Şuradan ayarlara geldim. Web kameraları kısmına geldim. Webcam ekle dedim. Bakın hemen zaten kamera açıldı. Şu an Raspberry Pi cihazımızı görüyor kamera. PR1 olarak ismini verdim. Kapattım. Yazıcılar kısmına geldim. Nereye atladık? Tekrar web kamerası ekle. Buradan kaydetmedik. Kaydetmediğimiz için görünmedi. Evet, şuradan 2'ye geçelim bir. Yazıcı 1 diyelim. Kontrol paneline geldiğimizde burada görüyoruz. Yazıcılara geldiğimizde şuradan artık kamerası kapalı açtığım zaman artık buradan yazıcının durumunu bu kameradan görüyor olabileceğim. Bakın bunu diğerleri için de yapabiliriz ama dediğim gibi sadece tek kamera desteklediğini zaten söylemişti. Hemen ikinci yazıcı için de eklemeyi yapalım. Web kamerasına geldim. Web kamerası ekle dedim. Kamera göründü. Printer 2 dedim. Kaydet. Çıktım. Yazıcı 3'e bir geçelim. Evet, bunun da kamera ikonu geldi. Buradan aç dediğimde yine bunda da aynı kameranın görüntüsünü görebiliyorum. Şöyle çok fazla kasmasın. Kapatalım çünkü görüntü aktarımında Wi-Fi'den bağlı olduğumuz için biraz kasmalar yapıyor. Evet, artık Clipper yazılımımıza 4 tane yazıcımızı ekledik. Sizler elinizde kaç yazıcı varsa bu adette yazıcıyı Clipper yazılımına ekleyip kullanmaya başlayabilirsiniz. Bu videoyu da yavaş yavaş kapatalım. Kanalımda sizler için faydalı içerikler paylaşıyorum. İçerikler hoşunuza gidiyorsa içerikleri beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Destekleriniz benim için gerçekten önemli. Bir sonraki videoda görüşünceye dek esen kalın.